Merhaba, bugün geometrinin hatta belki de tüm matematiğin en temel yapı taşına, nokta kavramına odaklanıyoruz ve bu soyut fikrin gerçek dünyadaki ölçme hassasiyetiyle olan ilginç ilişkisini ele alacağız. Elimizdeki kaynak EIKIA Podcast'ten dinlediğimiz bir sohbet. Amacımız şu, bu kadar soyut bir kavram neden kritik? Zihnimiz nasıl oluyor da sonsuz hassasiyeti düşünebiliyor da teknoloji neden hep bir sınırda kalıyor? Hadi bu konuyu biraz açalım sizin için. Tabii, başlayalım. Geometrideki nokta tanımını bir hatırlayalım isterseniz. Bir cismin eni, boyu, derinliği yani tüm boyutları sıfıra indiğinde geriye kalan şey. Yani boyutsuz sadece bir konumu işaret ediyor. Tamamen teorik bir ideal aslında. Evet ama gerçek hayatta böyle tam olarak boyutsuz bir şey aslında yok değil mi? Yani kağıda çizdiğimiz en ufak nokta veya mikroskopta gördüğümüz şeyin bile bir boyutu var sonuçta. Kesinlikle doğru. Gördüğümüz her şeyin, dokunduğumuz her şeyin bir boyutu, bir hacmi var. O çizdiğimiz nokta ya da işte ekrandaki bir piksel, zihnimizdeki o kusursuz soyut noktanın sadece bir yansıması, bir temsili gibi. Nokta dediğimiz şey tamamen zihinsel, soyut bir kavram. Peki madem gerçekte tam karşılığı yok, neden bu boyutsuzluk fikri bu kadar, yani neden bu kadar önemli? Ne işe yarıyor? Heh. İşte işin ilginç kısmı tam da burası. Bu boyutsuzluk varsayımı bize teoride, kağıt üzerinde sınırsız bir hassasiyet sağlıyor. Matematiksel hesaplarımızı, geometrik ispatlarımızı mutlak, kusursuz varsayımlarla yapabiliyoruz. Bu müthiş bir teorik güç. Ama iş gerçek dünyaya, ölçümlere geldiğinde durum farklılaşıyor. Bunu biraz daha hani elle tutulur hale getirelim mi? Kaynakta güzel bir örnek vardı, şu 1 kilogramlık demir meselesi. Evet, çok iyi bir örnek o. Teoride tam 1 kilogram olduğunu varsaydığımız bir demir kütlesi düşünün. Bugün bile en gelişmiş teknolojiyle dahi onun yanına tam tamına sıfır farkla aynı ağırlıkta ikinci bir demir parçası koymak imkansız. Her zaman ama her zaman bir tolerans payı vardır. Her ölçüm cihazının bir hassasiyet sınırı var yani. Anlıyorum. Şey gibi, pazardan elma alırken kullanılan teraziyle kuyumcunun terazisi arasındaki fark gibi yani. Birinde gramın onda biri belki fark etmez ama kuyumcuda miligramın binde bir bile önemli. Tam olarak bu. Terazinin hassasiyeti arttıkça evet ölçüm sonucu daha inceliyor ama asla o teorik sonsuz hassasiyete ulaşamıyoruz. Mesela eski o kocaman kamyon kantarları vardı ya hatırlarsınız. Üzerine siz çıksanız ibre kımıldamazdı bile. Çünkü o kantarların hassasiyet aralığı için sizin ağırlığınız bir gürültüydü sadece. İhmal edilebilirdi. O kantar için siz yok gibiydiniz. 1 kilogram demiri alıp böyle bir teraziye koysanız emin olun tam 1 kilogram olmadığını, minicik de olsa bir fark olduğunu görürsünüz. Mutlak kesinlik fiziksel dünyada ulaşılabilir bir hedef değil. Anladım. Peki tüm bu ölçüm hassasiyeti, toleranslar falan konunun başına o soyut nokta kavramına nasıl bağlanıyor tam olarak? Aradaki köprü ne? Bağlantı şu, noktanın o teorik boyutsuzluğu, zihnimize, düşünce dünyamıza sonsuz hassasiyetle işlem yapma gücü veriyor. Bu soyutlama yeteneği sayesinde çok sağlam matematiksel temeller, fiziksel teoriler kurabiliyoruz. Çok güçlü modeller yani. Ancak bu teorileri alıp gerçek dünyaya uyguladığımızda, mesela bir mühendis köprü tasarlarken veya bir kimyager reaksiyon hesaplarken, hatta bir uyduyu yörüngeye yerleştirirken, sonuçlar her zaman belirli bir hata payı içinde kalmak zorunda. Yaklaşık değerlerle çalışırız. Ölçümdeki hata kaçınılmazdır. Yani aslında insan zihninin bu soyutlama yeteneği olmasa, hani nokta gibi ya da fizikteki sürtünmesiz ortam gibi ideal durumları hayal edebilme gücümüz olmasa, bilimi, teknolojiyi bu noktaya getiremezdik belki de. Gerçek dünyanın o karmaşıklığıyla başa çıkmak için bu zihinsel araçlara muhtacız. Kesinlikle öyle. Bu soyut düşünme yeteneği aslında çok karmaşık olan gerçekliği basitleştirip anlamamızı sağlıyor. Onu modellememizi ve en sonunda da kontrol etmemizi sağlıyor. İnsan zihninin en değerli, en üretken özelliklerinden biri bu bence. Peki, o zaman tüm bu konuştuklarımızdan nasıl bir özet çıkarabiliriz? Şöyle mi demeli?
nokta gibi boyutsuz, soyut fikirler zihnimize teorik olarak sınırsız bir güç veriyor. Evet, aynen öyle. Teorik bir güç bu. Diğer yandan da gerçek dünya ve onun ürünü olan teknoloji her zaman belirli hassasiyet sınırları, toleranslar içinde çalışmak zorunda. Yani pratikte mutlak kusursuz ölçüm diye bir şey yok. Ama işin güzelliği şu, bu soyut idealler sayesinde bu kusurlu kabul ettiğimiz dünyada inanılmaz işler başarıyoruz. O zaman dinleyicilerimize üzerine düşüneceli bir soruyla bitirelim. Zihnimizin yarattığı bu kusursuz soyutluk ile gerçek dünyanın bu kaçınılmaz sınırlılıkları arasındaki boşluk, gelecekte teknolojiyle, belki de çok daha gelişmiş yapay zekayla ne kadar daraltılabilir? Sonsuz hassasiyete bir gün dokunabilir miyiz? Yoksa bu hep ulaşılmaz bir ideal olarak mı kalacak?